Merhaba, bu video ortalama 8 ay boyunca suyun içinde köklendirme yaptığım Zamia bitkisinin gelişimini, yumru oluşturma sürecini ve toprakla buluşma anını sizlerle paylaşıyorum. Aynı zamanda yeni kesimlerle yaptığım denemelerde yer vereceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak kısa süre önce kestiğim yaprakları suya ekledim. Henüz yeni oldukları için gelişimin çok başında. Bu ise çok daha önce suya koyduğum bir yaprak. Alt kısmında kökler çıkmış ve bir de yumru oluşturmuş. Bu yumrular Zamia'nın yaşam deposudur. Köklendirme süreci başarılı olduğunda bu yapılar oluşur ve bitki güç kazanmaya başlar. Aynı suyun içine yeni kestiğim dalları da ekliyorum. Bu suyu değiştirmedim çünkü içinde zamanla biriken doğal köklendirme hormonları yeni parçalar için ideal bir ortam oluşturuyor. Bu süreci hızlandırır. Şimdi size suyun içinde 8 ay boyunca beklemiş ve tam 3 farklı yumru geliştirmiş budalı göstermek istiyorum. Bu gelişim sabırlı bakımın sonucudur. Yumrular arttıkça bitkinin gelecekte sürgün verme ihtimali de güçleniyor. Artık bu dal toprağa geçmeye hazır. Bu parça ise oldukça dikkat çekici. Suda uzun süre kaldıktan sonra yaprağını tamamen attı. Ama bakın yumrudan yeni bir sürgün çıkarmaya başlamış. Bu bize şunu gösteriyor. Yaprak gidebilir ama yumru sağlamsa yaşam devam eder. Zamia'nın dirençli yapısı gerçekten etkileyici. Burada hem dal hem yaprak olarak köklenmiş iki farklı parçayı görüyorsunuz. Sağlıklı bir kök sistemi gelişmiş durumda. Henüz köklenme göstermeyen dalları ve yaprakları tekrar suya koyuyorum. Bu parçalar için süreç yeni başlıyor. Sabırla beklemeye devam. Ekranda gördüğünüz parçaların biri köklenmiş bir yaprak, diğeri ise yeni sürgün vermeye başlayan bir yumru. Her ikisi de gelişime hazır. Tekrar bu üç yumruğulu gelişmiş dalı gösteriyorum. Çünkü gerçekten örnek bir gelişim. Bu tip yapıların oluşması uzun ama sağlıklı bir sürecin ürünüdür. Şimdi saksı ve toprak kısmına geçiyorum. Toprağım, torf, perlit ve ponzadan oluşan geçirgen bir karışım. Zamia fazla suyu sevmediği için drenaj çok önemli. İlk olarak yaprağını atmış ama yeni sürgün vermeye başlayan yumruğu dikiyorum. Kökleri nazikçe yerleştirip yumruğu toprağın çok derinliğe gömmemeye dikkat ediyorum. Bu parça artık toprağa geçmeye hazır. Şimdi de sağlıklı şekilde köklenmiş olan yaprağı toprağa dikiyorum. Yumruyu yüzeye yakın bırakmak daha güçlü sürgünler çıkarmasını destekleyecektir. Kökler toprağa alışıncaya kadar da sulama dengesine dikkat ediyorum.
Şimdi köklenmiş bir dalı deneme amacıyla kesiyorum. Bu parçayı gözlemleyerek ne kadar sürede yeni bir sürgün vereceğini görmek istiyorum. Ama önemli bir uyarım var. Lütfen siz evde bu işlemi uygulamayın. Zamia çok yavaş büyüyen bir bitki. Sağlıklı bir dalı kesmek onun gelişimini durdurabilir, strese sokabilir ve uzun süre yeni sürgün vermemesine neden olabilir. Ben bu kesimi yalnızca gözlem için yapıyorum. Kesimden önce makasımı mutlaka sterilize ediyorum. Zamia gibi yumru oluşturan bitkilerde hijyen çok önemli. Steril olmayan kesimler çürümeye ya da hastalığa yol açabilir. Ardından üst kısmı dikkatlice kesiyorum. Şimdi bu kestiğim parçayı yeniden köklendirme amacıyla suya alıyorum. Bakalım zamanla yumru oluşturup yeni bir yaşam başlatabilecek mi? Bu süreci de takip edeceğim. Artık son adımdayız. Şimdi yeni diktiğim parçaların toprağını suluyorum. İlk sulama yavaşça ve dikkatli yapılmalı. Sonraki sulamayı toprağın tamamen kurumasını bekledikten sonra yapacağım. Umarım bu video sizin için hem öğretici hem de ilham verici olmuştur. Zamia sabır isteyen ama karşılığını fazlasıyla veren bir bitki. Eğer faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.